Herkese merhaba dikiş sınıfından. Ben Sibel hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videoda üzerimde görmüş olduğunuz bu güzel elbiseyi dikeceğiz sizinle hep birlikte. Bütün kalıp, dikim aşamaları, kumaş bilgisi ilerleyen dakikalarda olacak. Ama siz ilk önce kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum yorumlara. Soruları da yorumlar kısmında alacağım. Bana aynı zamanda Instagram'dan dikiş sınıfı yazarak ulaşabilirsiniz. Şimdi sizleri bu güzel elbisenin dikim aşamaları için videom ile baş başa bırakıyorum. Sevgiler. Kumaşımla işe başlayalım. Kumaşım duble krep kumaş. Çok güzel, esnek, krep, kolay kırışmayan ve güzel sonuçlar veren bir kumaş. Kalıbımız ise Burada dergisinin 2021 Mayıs sayısından 107 numaralı model. Dergide hem uzun hem kısa olarak verilmiş. 2 adet de kol şekli var. Yani biri uzun, biri turva karkol şeklinde. Malzemelerimizi de hazırlıyoruz. Her şeyimiz elimizin altında olsun ki zorlanmayalım. Şimdi artık başlayabiliriz. Kumaşın kenarı kenarına ve masanın kenarına gelecek şekilde güzelce iğneliyoruz. Kumaşımızı kontrol ediyoruz. Herhangi bir hatası var mı diye, defosu var mı, ip çekmiş mi, herhangi bir yerinde delik var mı, olmadığından emin olduktan sonra kumaşımızı kesime hazırlıyoruz. Kumaş eğriliklerini düzeltiyoruz ve kalıplarımızı düz boy ipliklerine çok dikkat ederek her zamanki gibi düz boy iplik çizgimiz kenara paralel olacak şekilde iğneleyerek ve bol iğneleyerek kalıplarımızı yerleştiriyoruz. Her kumaşa sadece ağırlık konmaz hanımlar ve beyler. Bazen böyle sık sık iğnelemek gerekir. Özellikle krep gibi, viskon gibi kumaşlarda buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın defalarca ölçüyorum, elimi koyuyorum. Kaymaması için elimden ne geliyorsa onu yapıyorum ve bol iğneliyorum. Bütün parçalarımı yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra gerekli olan işaretlerimi alıyorum. Dik açılarıma çok dikkat ediyorum. Ve kumaşa da bazı işaretleri geçiriyorum. Çünkü kuplu bir model olduğu için parçalar kesildikten sonra karışabilir. Şimdi güzelce kumaşımızı kesiyoruz. Elimiz kumaşın üzerinde. Masamızdan makasımız havalanmadan bir ucu daima masamıza değecek şekilde kumaşlarımızı kesiyoruz. Bunlar önemli püf noktalarıdır söylediklerim. Lütfen dikkat edin. Şimdi kolu ve yaka pervazını yerleştiriyorum. İşaretlerini alıyorum. Ve gene kaydırmadan güzelce elim kumaşın üzerinde olacak şekilde kesiyorum. Kumaş keserken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü eğer bu aşamada düz boy ipliğimizi kaydırırsak işimizin sonuna doğru işler ters gitmeye başlar. Şimdi kalıplardaki işaretleri kumaşın diğer yüzüne geçirme zamanı. Bu kumaşta sonuç verdiği için ve kumaşa zarar vermediği için sarı karbon ve rulet kullanarak işaretlerimin hepsini tek tek geçiriyorum. Kuplu modellerde, model uygulamalı, ayrıntılı modellerde mutlaka işaretleri geçirmeniz veya bol tel almanız gerekiyor. Bazı kumaşlar ruletle yapılmaz. Hassas kumaşlarda bol tel kullanmak gerekiyor. Şimdi de bu sabun işaretleri ütüyle silineceği için ben aynı zamanda en önemli işaretlerin olduğu yere tel alıyorum. İplerim elimde bunlar kalmış. Bunlar olduğu için de en uygun olanlar olduğu için overlock makinamı ve düz dikiş makinamı dikişe hazırlıyorum. Kumaş ayarlarını gösteriyorum. Duble krep kumaş için benim makinamın ayarları bu. Her makine için, sizinkiler için de değişebilir tabii ki durum. Tüm parçalarımın overlocklarını ayrı ayrı çekiyorum. Bu kumaş overlockla birleştirilmez. Overlocklarına tek tek çekeceğiz ve sonra düz dikişte birleştirip
dikiş açma ütüsüyle ütülerimizi yapacağız. Bakınız yazıları görüyorsunuz, işaretlerimi görüyorsunuz. Bu şekilde birleşecek. Üzerine yazdığım için kumaşın rahatlıkla birleştiriyorum ve işaretlediğim yerlerden iğneleme ve sonra da düz dikişle dikmem gerekiyor. Şu an üstten alta doğru iğnelediğime dikkatinizi çekmek istiyorum. Her parçayı üstten alta doğru iğneliyorum. Bir eğrilik varsa o eğriliğin etek ucundan aşağıya gitmesi gerekiyor. Üst taraftan değil. Bunu unutmayın. Bu da önemli bir püf noktasıdır. Şimdi arka parçadayız. Arka parçayı yapmamız için ilk önce kumaşlarımızın büzgüsünün alınması gerekiyor. Modelimizde orada bir büzgü var çünkü. Modelimizin resimlerini de eklemiştim zaten ayrıntılı olarak. Görebilirsiniz burada da. Büzdükten sonra robalarla alt parçaları birleştiriyorum. Makinalarını çektikten sonra ve ütüledikten sonra yan kuplarını birleştiriyorum arka bedenin. Tekrar yukarıdan aşağıya doğru ve işaretlerin birbirine denk gelecek şekilde yapmamız gerekiyor. Bu elbiseden daha önce de dikmiştim. Yeşil bir sofya ketenden. Evet, şimdi düz dikişle makinalarımı çekiyorum. Gördüğünüz gibi makineler önceden hazırlandığında hiçbir sorun olmuyor ve işimiz tıkır tıkır gidiyor. En önemli konulardan biri de biliyorsunuz ara ütüsü yapmak. Ara ütüsünü hem tersinden hem düzünden yani yüzünden yapıyorum. Dikişlerimi ikiye açıp ütülüyorum. Ütüleye gidiyorum. Ütüyü elimden hiç bırakmıyorum. Her aşamada mutlaka her makine dikişin üzerine ara ütüsü yapıyorum. Şimdi geldi sıra omuzlara birleştirmeye. Omuzlara birleştireceğim. Tekrar düz dikiş, ütü diye devam edecek. İğneleyerek, gerekirse teyelleyerek çalışın lütfen. Dikiş ve ütüden sonra sıra geldi kollarımızı takmaya. Ön kol işaretimi, yan kol işaretlerimi ve iki yanları birleştirdikten sonra iğnelerimi dikey olarak takıyorum. Tekrar sizin için bakın işaretlerimi aldım. Tekrar yapacağım. Ön kol ve arka kol diye yazdım. Buraya da yazıyorum. Ön kol işaretin olduğu yer ön bedene, kol ortası omuz dikişine gelecek şekilde kollarımı yerleştiriyorum. Önceki videolarımda da çok fazla kol takma videom var zaten. Bu ilk önce omuzların dikildiği, sonra kolun takıldığı bir model. Bazı modellerde de ilk önce yan dikişi yapıyoruz. Kol alt dikişini yapıyoruz ve daha sonra kolu takıyoruz ama ben hafif esnek olan kumaşlarda bu tekniği kullanıyorum. Diğer teknik de doğrudur, hatta daha doğrudur. Ama bazen daha pratik davranmak gerekebiliyor. Kollarımı bakın çok sık iğneledim. Dönüşlerde elimin hareketlerine lütfen çok dikkat edin. Şimdi oraya düz dikişle bir makine çekeceğim ve sonra ütüleyeceğim. Dediğim gibi siz teyelleyerek çalışabilirsiniz. Kol dikişlerim bitti. Gayet güzel görünüyorlar. Gene şöyle bir genel kontrolümü yapıyorum. Herhangi bir yerinde bir çekme, kasma, büzüşme var mı? Şimdi kol alt dikişi ve yan dikişi birleştireceğim. İlk önce kol altını denk getiriyorum. Kol alt dikişine. Burada biraz videoyu kaydırmışım, kamerayı kaydırmışım ama siz benden bunu çok izlediğiniz için biliyorsunuz. Omuz altından yani kol altından kol ağzına doğru, kol altından etek ucuna doğru. Teknik budur. Elbise ve bluz kenarı, tişört kenarı iğnelerken bakın tekrar kol alt dikişini denk getirdikten sonra ilk önce kol altına doğru, daha sonra gene kol altından etek ucuna doğru sık sık iğneliyorum. Düz dikiş ve ütü sırasıyla işlemlerimi uyguluyorum. Gösterdiğim yerlerden bütün bir makine çekilecek. Şimdi burada makinalarım çekildi. Kol ağızlarına lastik yapmam gerekiyor.
Bu lastik videosunu da alta bırakacağım. Çok ayrıntılı anlatmıştım. İlk önce lastiğin iki ucunu birleştiriyorum. Zikzak dikişiyle ve 4 eşit parçaya ayırıp işaretliyorum lastiğimi. Aynı işlemi kol ağzında da yapacağım. Aynı bel lastiğinde yaptığımız gibi 1/4 ölçülere 1/4 gelecek şekilde lastiğimizi kol ağzımıza tersinden iğneliyoruz ve çektirerek makinesini çekeceğiz. Ben kendi koluma göre ayarladım lastiği. Sizler de kendi kolunuza göre ayarlayabilirsiniz. Gayet güzel bir kol ağzı oldu, şık oldu. Serbeste bırakabilirdiniz o şekilde. Sıra geldi pervazımızı hazırlamaya. Pervazımızı kesmiştik, birleştirdim. Şimdi telasını yapıştıracağım. Tele yapıştırırken mutlaka ama mutlaka çok dikkat edin. Telalar dikiş paysız kesilir. Bir ise kumaşın katları ve telanın katları üst üste geldiğinde kalınlık yapmasın, rahat dönsün ve zarif bir görüntü oluştursun diye rengine uygun kumaş Rachel tela dediğimiz telalardan seçtim. Şimdi telasını yapıştıracağım. Kontrollerimi yapıyorum. Burada gene çok dikkat etmeniz gereken elzem bir kural var. Hiçbir zaman telanın üzerine ütü direkt olarak sürülmez. Ütümüzün altına mutlaka ya bir parşömen kağıdı ya eski bir kumaş ya bir böyle A4 kağıdı gibi bir kağıt koyacağız. Her seferinde de kağıdın aynı yüzünü koymamız gerekiyor. Sebebi ise telamızın o eriyen şekerli kısımları ütümüzün altına yapışıyor ve zamanla ütümüzün kalitesinin bozulmasına neden oluyor. Ütü masamıza telalar yapışıyor. Daha sonra açık renkli bir şey diktiğimizde de giysimize yapışıyor. Şimdi pervazın telasını yapıştırdıktan sonra dış kenarına, dört kenarına overlock çektim. Kontrollerimi yapıyorum. Artık pervaz yakaya takılabilir hale geldi. Yerleştiriyorum. Köşelerde 90 dereceyi kaybetmeyeceğim. Telamda zaten işaretler var. Bol bol tekrar iğneliyorum. Ettiyseniz bu videoda iğne vurgusunu çok fazla yaptım. Çünkü elbise, çünkü modelli ve kuplu, çünkü bunu gerektiren bir kumaş, penye kumaş değil. Pervazımında makinalarını çektikten sonra inceltiyorum paylarını. İşte burada kameranın dışına çıkmışım ama yarım santimden inceltiyorum. Çıtlatmalarımı yapıyorum. Gerekli yerlerde köşeleri uçuruyorum ve pervazımı teyelleyerek arkaya çevireceğim. Çünkü yerine tam otursun istiyorum. Burada siz görmüyorsunuz ama ben teyel yapıyorum. Teyelledikten sonra birazdan tekrar kadraja gireceğim, merak etmeyin. Köşelerin düzgün döndüğünden emin oluyorum. Hatta teyelledikten sonra da yakanın şeklini bozmadan güzelce ütüleyerek elimizle baskı dikişi de yapabiliriz. Spor giyimde olduğu gibi tersinden makinede çekebiliriz ama pervazla ilgili ayrıntılı bir video çekip yüklemeyi düşünüyorum. Çünkü burada biraz kameranın dışına çıktığım için gözükmemiş. Ben bu tip modellerde ve kumaşlarda giysinin yüzünden gözükmesini sevmiyorum. Çünkü bu bir spor elbise değil, klasik bir elbise. Spor giyimlerde ve spor modellerde yapılabilir. Ancak bu tip modellerde tavsiye etmiyorum. Bir dikiş sınıfı tavsiyesi olsun bu da size. Bakın tekrar kol altından ve ön ortasından iğneleyerek etek ucumdaki eğrilikleri düzeltiyorum. Kumaşım biraz kaymış ve esnemiş. Ondan sonra etek ucuna bir overlock çektikten sonra tam 2 santimden ölçerek eteğimi iğneleyerek oraya bir düz dikiş makinayla çekebilirsiniz. Etek ucu olduğu için elinize de bastırabilirsiniz. Her zaman cetvel, ütü, sabun ve toplu iğnenin elimde olduğuna dikkatinizi tekrar çekiyorum. Eşofman dikerken, spor giyim dikerken gene vurguluyorum. Hemen overlockla birleştirip ölçmeden biçmeden belki yapabilirsiniz ama bu modellerde bakınız ben eteği iğnelerken bile önce ön ortası sonra arka ortası yan dikişler elimde çevire iğneliyorum. Acemiler lütfen teyellesin. Acemi olmayanlar bu şekildeyken de etek ucunu bastırabilirler veya makina
çekebilirler. Evet, şimdi ütüleyip giyme zamanı. Kontrollerimi yapıyorum. Orasına burasına sağına soluna bakıyorum. İçini dışını kontrol ediyorum. Üzerime giymek için hazır mı? İp kalmış mı? Tel ipi kalmış mı? İğne kalmış mı? Yanlış giden bir şey var mı? Bence yok. Bence çok da güzel oldu. Birazdan üzerimde de göreceksiniz zaten. Elbisem gerçekten çok çok güzel oldu. Bana da çok yakıştı. Rengini zaten çok sevmiştim. Hiçbir dikişle ilgili sıkıntı yaşamadım. Kumaşla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Diliyorum siz de beğenmişsinizdir. Videomun artık sonuna geldik ama şunları eklemek istiyorum. Dikiş sınıfını takip ettiğiniz takdirde dikiş öğrenebileceğinizi ben her zaman iddia ediyorum. Lütfen videolarımı takipte kalın, yorum yazın, beğenin. Beğenmezseniz de yorum yazın. Şurası olmamıştı, burası keşke şöyle olsaydı diyebilirsiniz. Bakınız kalıp ve kumaş uyumu da son derece önemli gördüğünüz gibi. Bu tip bir kumaş için üretilmiş bir kalıp olduğundan dolayı kalıpla uygun kumaş, kumaşa uygun kalıp seçtiğimiz takdirde iyi sonuçlar alıyoruz ve teknik olarak aşama aşama teknik olarak ilerlediğimizde de böyle güzel bir elbisenin sahibi olabiliyoruz. Eğer sizler de bu elbisenin aynısından dikerseniz lütfen Instagram'dan sayfamı etiketleyerek paylaşın ya da bana mesaj atın. Daima dikiş sınıfında kalın, daima sevgiyle kalın. Dikiş sınıfından kocaman kocaman selamlar ve sevgiler herkese. Şimdilik hoşça kalın.